Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu harika elbiseyi anlatmaya çalışacağım. Koltuk altına kadar ben ördüm. Yalnız video çekmeden ördüm. Biraz gündüze denk gelmedi çünkü örmek hep akşama denk geldiği için. Fakat kafes ve trabzan çalıştığım için de hiç gerek yoktu. Çünkü sıralar birbirini takip ediyor, aynısı. Zaten kafes ve trabzan örmeyi biliyoruz. Şöyle 162 zincir çektim. 54 kafes yaptım. 54 kafesten sonra bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Sonra hiç arttırma, eksiltme yapmadan ikili trabzan örmeye başladım. 26 sıra. 26 sıra trabzan ördüm. Sonra tekrar kafese geçtim ve bunları örerken dediğim gibi arttırma, eksiltme yapmadım. Burayı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra kafes ördüm. Sonra göğüs kısmına geldim. Şimdiye kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sırada şu koltuk altına kadar örmüşüm. Trabzan, kafes, başka hiçbir şey yok. Etek ucunda 162 zincirle başlayıp 54 kafesle başladım dediğim gibi ve hiç arttırma, eksiltme yapmadan koltuk kesimine kadar geldim. Koltuk kesiminde de zaten fazla bir şey yapmayacağız. Sadece 3 sıra öreceğim. 3 sıra sonra zaten elbise bitiyor. Sadece şu koltuk altına ikili trabzan olarak öreceğim. Tam koltuk altında tekli trabzan. Yani sık iğne olarak geçeceğim. Sonra tekrar ikili trabzanla 3 sıra öreceğim. Şurada bir koltuk oyuntusu olacak. Bu kadar. Yani yegane zorluk koltuk altındaki ikili trabzan değil de sık iğne ile geçmek. Şu kadar bir yeri. Koltuk oyuntusu yapmak. Bu kadar kolay. Çok basit. İlk defa örecekler bile çok rahat örer. Yani en fazla 2 gün. 2 günde bitecek bir elbise. Çizim olarak gösterirsem şöyle de belki daha iyi gözükür. Tığ 3,5 milimetre. Beden 34-36. Elastik bir ip olduğu için 34 ve 36 çok güzel oluyor. 38 yapmanız için sayılarla oynamanız gerekiyor. Biraz daha fazla. 162 zincir değil de mesela 175 falan olabilir. Kendi ölçünüze bağlı gerçi. Şu etek ucundaki kafes şurası 9 santim. Sonra şu ikili trabzan olan kısım 24 santim, 26 sıra örmüşüm. Sonra şu göğüs altı ve göbek altı olan kafes yer 14 santim, 13 sıra. Şu kısımda 15 santim, şurası 16 sıra. Şöyle bir daha tutayım isterseniz ölçü için. Bu ortalama bir 34-36 beden. Bedeninize göre ölçüp o şekilde yaparsanız daha iyi olur tabii ki. Başladığım gibi bitirdim ben. Eğer kalçalarda daha bir genişlik varsa, çünkü vücut ölçülerimiz işte elma tipi, armut tipi değişiyor. Bir yerimiz bir yerden daha fazla ya da daha ince olabiliyor. O yüzden şuralarda daralma, buralarda genişleme, istediğiniz şekilde oynayabileceğiniz bir model. Çünkü desen yok. Desen takibi yok. Sadık kalacağımız bir nasıl takip etsek de modeli, deseni nasıl bozmadan genişletsek ya da daraltsak diye bir sorun yok. İstediğiniz şekilde. İstediğiniz kadar geniş yapın, istediğiniz kadar uzun yapın. İsterseniz dekoltesini azaltın, çoğaltın. Şu kısmı tamamen isterseniz trabzan örün ya da daha küçük, daha dar bir dekolte koyun. Ya da bunu tamamen kafes örün. Plaj elbisesi olur. Tamamen trabzan örün. Örerseniz de hiçbir dekoltesi olmadan dümdüz bir elbise olur.
Bu da çok fazla dekoltesi olmayan, günlük çok güzel giyebileceğimiz bir elbise. Şöyle, şurada da dediğim gibi bittikten sonra sık iğne geçilecek ve buraya bir çapraz kordon geçireceğim. Elbisenin tamamı bu kadar. 2 günde de bitirip giyebileceğiniz bir elbise. Bunları bir dükkanda ihraç fazlası olarak bulup aldım. Bu çok kaliteli bir ip. Markası yok ama iyi bir marka olduğunu tahmin ediyorum. Gerçekten çok yumuşacık bir pamuk ip ve içinde floşlar var. Düz bir, yani basit bir desen olduğu için de çok güzel efektleri var içinde floşların. O yüzden de desen koymadım elbiseye. İpin kendi dekoru, kendi efekti zaten son derece şıklık kattı elbiseye. Hafif de biraz şöyle esnek bir ip. O yüzden elbise çok güzel duruyor vücutta. Siz de böyle içi floşlu, hafif esnek iplerden bulabilirsiniz ya da 3,5 numarayla örebilecek herhangi bir iple de örebilirsiniz. Şu basen kısmı iç gösteren bir örgü olmadığı için bunu rahatlıkla giyebiliriz. Fakat iç gösterdiği için değil, örgü olduğu için, belki yürürken bir toplanma olabileceği için, gerçi bu kendini bırakan bir ip, toplanması çok kolay olmayacak ama gene de içine şu sadece trabzan olan örgünün içine bir astar, kaygan bir astar koyarsak ya da kumaş yapıştırıcısıyla yapıştırabilirsiniz. Kafes kısımlarından gözükmeyecek şekilde sadece şu basen kısmına yapabileceğiniz bir astar elbiseyi kullanımını çok 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 rahatlatır ve duruşu da değiştirir. Çok güzel durur elbise. Hafif, şurası biraz ip yiyor. Kafes gibi değil. Buraları hafif örgü. Buraları biraz daha ağır bir örgü. Şu kısmı sarkmasını önler. Elbiseyi aşağı çekmesini önler. Vücutta toplanmayı önler ve güzel gösterir. Şuraya yapacağınız astar çok değer katar elbisenize. Üşenmeyin. Şu küçük bir bölüme astarı yapın. Şimdi koltuk altının örümüne başlayalım ve elbiseyi bitirelim. Koltuk altına gelecek olan yere şöyle işaret aldım. 12 ilmek ayırdım. İşaretlediğim yere kadar ördüm. Şimdi şu koltuk altı kısmını ikili trabzan değil, hatta hiç üzerine almadan direkt sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şurada bir oyuntu oluştu. Bundan sonrasını ikili trabzan olarak örüyorum. Şu sırt kısmını örüp tekrar diğer koltuk altına kadar gelip gene aynı şekilde şuraları sık iğne örüyorum başa kadar. Sırayı tamamladım. Her iki koltuk altı oyuntusunu ördüm. Tekrar dönüyorum şimdi. Şu koltuk altı oyuntusundan bir kere daha geçeceğim. Şurası. Bir tane trabzandan başlıyorum. Yani buradan da şuradan da birer tane şu sık iğneyi arttırıyorum. 12 idi, 14 oluyor. Hemen bir trabzanın üzerine gene sık iğne yapıyorum ve diğer sık iğnelerin üzerinden
örüyorum. 12 sık iğnemiz vardı. Dönüşte tekrar bir tane fazla battım. 13, şimdi 14. İlk başlayan trabzana da sık iğne batınca burada 12 tane olan sık iğne 14 tane oldu. Birer tane kenarlardan sık iğneyi arttırdım. Yani koltuk oyuntusunu biraz daha büyüttüm. Şimdi gene ikili trabzanlarla devam ediyorum. Tekrar diğer koltuk oyuntusu için şurada bakın görünüyor zaten. Burada başlardaki trabzanlara sık iğne yapınca birer tane arttırmış olacağım. Yani kol evini biraz daha büyütmüş olacağım. Koltuk oyuntusu bayağı bir belli oluyor artık. 2 sırada. Şimdi koltuktan itibaren 3. ve elbisenin son sırasını örüyoruz. Ben baştan ördüm. Koltuk altına kadar geldim. Şimdi şuradaki başlayan sık iğnenin hemen yanındaki ikili trabzana yine birer tane fazla batarak 12 idi. 14 oldu. Şimdi 16 sık iğne olacak. Kol oyuntusunu biraz daha 2 ilmek daha büyütmüş olacağım. Trabzana sık iğne yapıyorum. Bir tanesine. Diğerleri sık iğne. Başlarken de bir trabzana bir sık iğne yapacağım. Birer tane arttırmış olacağım sık iğneleri. Kol evi birazcık daha büyümüş olacak. Diğer tarafa da aynı şekilde öreceğim ve elbise örgüsü bitmiş olacak. Şu kenar tamamına, kenarlara sık iğne geçeceğiz. Aynısını eteği örerken etek ucuna da yaptım. Sık iğne geçtim. Aynı o etek ucundakini üst kısma da uygulayacağım. 3. sırayı da bitirdim. Şuralar koltuk altları bayağı güzel oldu. Şimdi örgü bitti. Şu kenarları tamamını sık iğne örüyorum. Şimdi buradan örmeye başlayacağım. Dolaşacağım. Sırt kısmı, koltuk altı, tekrar ön tarafa geleceğim. Şurayı aşağı kadar öreceğim. Bakın en sonda şurası boş. Buraya kadar şuraya bir sık iğne yapacağım. Şuraya sık iğneyle gelip şuraya bir sık iğneyle bağlayacağım. Tekrar bir sık iğne yapıp şu sıraya döneceğim. Yukarı döneceğim. Yani şu araya şuranın takibinde bir sık iğne, şuranın başlangıcında da bir sık iğne olacak şu arada. 2 sık iğne olacak yani. Şöyle dediğim gibi geleceğim. 2 sık iğne ile tekrar yukarıya çıkacağım ve burada sık iğne örgüsünü bitireceğim. Tamamını örgünün şu üst kısmını toparlamış olacağım. En son ördüğüm sık iğne ile. Ve akabinde şöyle ortalara doğru örgünün şöyle ortasından 4 trabzan yeterli olur bence. 3 ya da 4 trabzan askı yapacağım. Askılarını öreceğim ve bitecek. Örerek geldim. Şu aşağı kadar indim. Örgünün içine batıyoruz. Boşluklara değil, örgünün içine batıyoruz. Şimdi şu boşluğa batabiliriz. Bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. Ve hemen diğer tarafı örmeye başlıyorum. Bir boşluğa denk gelen örgünün içine bir tam ortadaki trabzanın başladığı örgünün içine. Bir de şurada yuvarlak yuvarlak zaten gözüküyor trabzanın bitişi ya da başlangıcı diyelim. Bir oraya,
Bir de şu trabzanın ortasına, ama örgünün içine. Gene şurada gördüğümüz şu deliklere, sonra trabzanın ortasına, örgü ortasına yani. Tekrar gördüğümüz deliğe, trabzanın ortasına. Bu şekilde başa kadar örüyoruz. Gergin olmayacak. Örgüyü toparlayan, normal tansiyonda bir örgü olacak. Ne volanlanacak, ne sıkacak, toplayacak. Yani örgü kendi halinde kalmaya devam edecek sık iğneden sonra da. Dokusunu bozmadan sık iğneleri tamamlıyorum. Bir tane askıyı ördüm. Şöyle 4 trabzanla geçtim. Şurada 17 tane trabzan bıraktım. Buradaki gibi. Hemen ipi bağladım. İpi de içinden yürüterek iki, üç, dört. 4 trabzan üzerinden 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 2, 3. Boşluklara batmayın. Örgünün içine batarak bu şekilde 1, 2, 3, yeterli uzunluğa geldikten sonra sizin ölçünüze bağlı ne kadar uzun yapacağınız. Arka kısma şuraya tutturuyorsunuz hemen. İster ben tığla birleştirdim. Örerek birleştirdim. İsterseniz dikin. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. 25 sıra ördükten sonra tam arkasına denk gelecek. Şöyle şurada ters dönmesin. Tığla birleştiriyorum. Karşılıklı, hatta ilmek almadan kaydırarak dördüncüyü de bu şekilde birleştirmiş oldum. Arka tarafı alıp ipi burada kaybedeceğim. Askıları da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi şuradaki çapraz kordonu hemen örelim. Yeterli miktarda zincir çekiyorum. Üzerine sık iğne ile tekrar döneceğim. Şuradan geçireceğim. Şöyle çapraz çapraz yetecek miktarda zincir çekiyorum. Yeterli zinciri çektim. Büyükçe bir zincir. Önce uçlarına birer fıstık yapmam gerekiyor. 1, 2, 3. Şu dördüncüye bir ilmek, bir daha aynı yere 2, 3, 4, 5 yeterli. Topluyorum.
kilitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine, başladığımız yere bağlıyorum. Fıstığımızı yaptık. Şimdi bundan sonrası kaydırma yöntemiyle sık iğne kalın oldu. O yüzden bu şekilde ince bir kordon yapmamız gerekiyor. Kaba olmaması lazım. Sık iğneyle denedim. Biraz kalın geldi. En güzeli kaydırma yöntemiyle bu şekilde biraz ince ip olduğu için zorlanıyoruz ama sonuçta güzel olacak. Bu şekilde diğer başa kadar örüyorum. Evet, elbise bitti. Dediğim gibi çok basit, örmesi kolay ama görüntüsü çok güzel ve vücutta da çok güzel duruyor. Çok havalı bir elbise. Bir de ölçüleriyle istediğiniz gibi oynayabileceğiniz, desen takip etme olmadığı için istediğiniz şekilde örebileceğiniz ve örerken de hiç zorlanmayacağınız gayet kolay, zevkli, 2 günde bitecek bir model. Videolarımla yardımcı olabiliyorsam, yeni fikirler edinmenize vesile olabiliyorsam ve ürünlerinizde bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.